Paşam, röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben sizi tanıdığım günden bu yana size paşam olarak hitap ediyorum. Kusura bakmayın, rütbeleri çok iyi bilmiyorum. O kadar etkileyici ve güçlü çağrışımlar yapan rütbeleriniz var ki hangisini seçeceğimi bilemedim. Size neden paşam diyorum, siz açıklayın isterseniz. Biraz sonra deniz kuvvetlerindeki rütbelerinizi sizden dinleyeceğiz. Nazar değmesin diyorum, yaşınız ortaya çıkacak ama 1939 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdunuz. İlk öğreniminizi Karşıyaka'da tamamladıktan sonra 1953 yılında Deniz Lisesi'ne girdiniz. 1960 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli kadrolarında görev yaptınız. Bu görevleri sizden sırasıyla dinleyebilir miyiz? Tabii, memnuniyim. Evvela teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Ben İstanbul'a çocuklarımın yanına işte yılbaşı münasebetiyle geldik. Yılbaşı da biliyorsunuz bir Atatürk devrimidir. Yani onu biraz da öyle kabul etmek lazım. Hiç böyle bir şey yoktu aklımda. Bir sürpriz oldu. Bir konuşmamızda, merhabalık konuşmamızda bir sürpriz oldu. İyi de oldu ama inşallah birçok röportajlarında ben şey yaptım. Sanat tarihine mal olmuş hocalarımızla yaptığımız röportajlara ben onların arasına girecek diye kendimi hiçbir zaman şey yapmıyorum, hissetmiyorum. Çünkü ben bir resim yapmak var, bir ressam olmak var. Şimdi ben resim yapıyorum. Sanat zaten dipsiz bir kuyu. Yani o dibi de kimse bulamaz. Bulduğumuz takdirde sanat biter. Ortadan kalkar sanat yani. Dolayısıyla resim yapıyorum diyerek öyle geçiştiriyorum bu işi. Herkesin hayatı bir roman netice itibariyle. Benimki de yani doğuşu bir tarafa bırakalım. 53 senesinde işte şey bittikten sonra, ortaokulu bitirdikten sonra babamın imkan ve kabiliyeti yoktu ileriki tahsilleri yaptırmak için. Bir PTT memuruydu babam. Esasında öğretmendi, sonra Becaiş'te değiştirmişler. PTT memuru olmuş. O benim biraz daha böyle sanatla uğraşmamı, yani okumaktan ziyade yeterli kadar eğitim aldıktan sonra memur olmamı pek istemiyordu. Kendi memurdu çünkü. Biraz o memurluktan biraz şikayeti vardı ama annem ille bu oğlan okuyacak dedi. Zaten Deniz Lisesi'ne gidişimizde ayrı bir romandır yani. Gazeteciler bile bunu edip film yapsanız iyi olur der. Tabii annem de biliyor. Annem de aynı sıkıntı içinde aile olarak. Nasıl gideriz, nasıl yaparız diyelim. Gittik İstanbul'a. İstanbul bizim için hayallerin şehri o zaman. Nerede kalacaksınız, nerede şey yapacaksınız, Heybeliada'ya gideceksiniz, orada sınavlara gireceksiniz, yol paraları falan. Fakat annemin kökeni Çerkez, Kölemen Çerkezlerindendir. Anne dedem, Mehmet Bey, bu Emralem köyü vardır şeyde, kurucularından, annemin dedesi, kurucularından Ali Bey. Bu büyük yararlılıklar yapmış, iyiliksever, çok şey Osmanlı zamanında. Kendisine de o zamanlar devlet bir arazi bağışlıyor eskiden Osmanlı. İşte şu dik ağaçtan şu Toptaş'a kadar senin diyor mesela. O miri mal oluyor. Devlet malı verilmiş vaziyette. Zaman içinde Mir Ali lakabı tabii oturuyor dedemin üzerinde. Ondan sonra bu ağızlarda söylenene Emir Ali oluyor. Emir Ali Emralem oluyor. Emralem köyünün kurucusu oluyor dedemiz yani. Tapuda bir numara. Tapuda bir numara demek orası demek. O köylüler de, ama dedem de babam da öyle mal mülk peşinde koşan insan değildi. Köylüler Karşıyaka'ya indiğinde, pazara indiğinde gelirler Mehmet Efendi'nin torunları diye bize işte peynirdi, şuydu buydu filan, incirdi, üzümdü bırakırlar giderlerdi. Tam o günler biz nasıl götüreceğiz bu oğlanı İstanbul'a derken bir gün büyük bir keçi tulumu, eskiden tulumlar içindeydi biliyorsunuz, öyle tenekeye basmak yoktu tulum peynirini. Büyük bir keçi tulumu getirdiler böyle. Annem baktı, nasıl yiyeceğiz biz bunu, ne kadar? Birdenbire aklına şey geldi. 2 tane mandıra var. İsimlerini şey yapayım, Karşıyaka'da. Orada götür Ömer Ağa mandırası.
Götürdü annem oraya. Koyduk teraziye. Ömür ağa taktıktan sonra bir paralar vermeye başladı. Sayıp bitmiyor. Sayıp bitmiyor. Annem aldı o paraları. Affedersiniz sütün içine koydu. Elimden tutarak geldi. Hüdayi Bey dedi. Oğlanın şeyi çıktı dedi, yol parası. Nasıl olur dedi. Nereden buldunuz filan. Bunu anlatınca babam şöyle bir baktı yukarıya. Hani Tanrı gibilerde böyle. Yani gittik biz. O şeyle gittik. Yani ben şimdi tulum peynirine bakamıyorum. Kesemiyorum da. Tulum peyniri görünce benim rotamın nasıl değiştiği aklıma geliyor şeyde. Ay çok ilginç bir hikaye. İstanbul'da da yani kimsemiz yok. İzmir'deki bir terzi, İstanbul'daki terzi arkadaşına mektup yazıyor. Bakın insanlığa bakın yani. İkisine de Allah rahmet eylesin. Bir mektup veriyor bizim elimize. Gidin diyor, bu kişiye kendinizi tanıtın. Geliyoruz Kadıköy'e. Kadıköy'de Sarapali Sokak, Muhakkikane Caddesi. Bir terzi, askerlik arkadaşı. Bakıyor bize adam, hoş geldiniz buyurun filan diye. Biz diyoruz Karşıyaka'dan geldik, şu gönderdi arkadaşımız. Bir de mektup. Celalettin Çakın. Açıp bir okudu. O dedi hoş geldiniz filan dedi. Bizim bavulumuzu aldı, her şeyimizi tuttu benim elimden. Hadi evine götürdü. Biz ne olduğunu anlamadık yani. Gittik evde. Çok hanımefendi, çok sever bir karısı da vardı. O evde benim okuldaki sürem, yani sınav süresi, git gel süresi, işte sporu falan. Annem o evde kaldı. Ben imtihanlara girdim. Kazandık imtihanı. Annem tabii dönecek. Döndü. O aile, beni çocukları yoktu. Okul sonuna kadar evci olarak çıktım o eve. Yani çok yakın birisi varsa evci olarak çıkıyorsunuz. Cumartesi akşamı da evde kalabiliyorsunuz yani orada. Ve bana çocukları gibi baktılar. O borç ödenmez. Kesinlikle. Üstelik bir de kefil oldu bana. O kadar büyük bir paraya kefil oldu ki bir de kefil arıyorlar okul için. Aldı götürdü beni notere. Noterin istediği şeyi, okulun istediği şeyi noterde hazırladık. Götürdük onu da. Ben kefilim dedi, bunun okuyacağını dedi. Hiç tanımadı, etmedi, okur mu, okumaz mı, yaramaz mı, değil mi, bilmediği bir çocuğa şey yaptı. Yani onları da burada nurla almış olalım. Nereden nereye yani. İsimleri neydi terzinin? Celalettin Çakın. Öteki de Cahit Akın. İzmir'deki de Cahit Akın. Bizim tanıdığımızdı. Çok severdi beni. Onun çocuklarıyla da arkadaştım ben. İkisi de böyle yani yukarıdan birisi bir kumanda ediyor. Bir şeyler çıkarıyor. Yani her şeyi Allah'tan bil, kulu vasıta bil. Her şeyi kuldan bilirsen bütün kullarla kavgalı olursun, çıkarsın gidersin yani. Biraz da o tarafa sığınmak lazım gibi geliyor bana. Orada rütbelerden bahsettiniz. Tabii deniz girdik. 58'de o zaman 5 seneydi okul. 58'de Asteğmen olarak çıktık, mezun olduk. 2 sene daha uzatıldı. Sistem değişti çünkü eğitim sistemimiz bizim değişti. O sisteme uymak için 4 sene Harbiye'de, yani donanmaya göndermeden evvel 4 sene okutuyorlardı. 2 sene de subay olarak okuduk. Fakat sonra okul 4 sene talebe oldu. Sonuna kadar öğrencilik şey oldu. Ondan sonra oradan mezun olduktan sonra işte teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay derken yani o rütbeleri sırasıyla tabii beklemeden etmeden şey yaptık. Sonra işte bir albayda komodorluk filan görevleri yaptık. Gemi komutanlığı yaptım, branş subaylığı yaptım, ikinci komutanlık yaptım, çarşıbaşılık yaptım. Şimdi bu süre içinde yani. Ondan sonra komodor oluyorsunuz. Komodor olunca 4-5 tane kaç tane gemi varsa artık şimdi onların komutanı oluyorsunuz bir yerde. Yani gemi komutanlığından sonra komodorluk başlıyor. Ondan sonra da işte albaylıkta terfiler şey oluyor. Terfi ettik. Tuamiral rütbesiyle işte bölge komutanlığı, İskenderun'da Akdeniz Bölge Komutanlığı görevlerini yaptım. Gölcük'te ana üst komutanlığı görevlerini yaptık. Sonra oradan Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Komutanlığı. Arkasından Donanma Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduk. Tabii bunlar 4 senedir bir tuamirallikte bekledim. Ben bir sene bekledim. O da bir bekleme şeyi sonradan çıkmıştı. Yani bir alt sınıfa kalıyorsunuz, bekliyorsunuz. Sonra terfi ederseniz ediyorsunuz yani. Ondan sonra
benim görevlerim Kurmay Başkanlığından sonra Deniz Kuvvetleri Denetleme Değerlendirme Başkanlığı'na şey yaptım, geçtim. Ondan sonra Harp Filosu Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı. Yani sırasıyla ne görevler... Yani bulunmadığınız görev kalmamış gibi bir şey. Yani güzel görevler. Evet, evet, çok güzel görevler. Yani görevin kötüsü çirkini yoktur. İyi yapılanı, kötü yapılanı vardır. Onu şey yapmak lazım, ayırt etmek lazım. Ondan sonra tabii dış görevler var bu arada. Napoli'de, NATO karargahlarında görevler yaptık. Bu arada dışarıda, Amerika'da filan onların National Defense University'si var, savunma üniversiteleri. Orada Harp Akademi'de öğretim üyesiyken, Deniz Harp Akademisi öğretim üyesiyken, orada da başımızda Milli Güvenlik Akademisi Komutanı Sedat General varken, Amerika'da bir sempozyuma gittik. Orada konuşmacı olarak ben şey olmuştum. Bunlar hep deneyim, hep tecrübe insana şey kazandırıyor tabii. O şeylerden sonra amirallik şeyinde de Genelkurmay Başkanlığı'nda Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanlığı vardır. Başkanlar vardır. Harekat Başkanlığı vardır. Lojistik Başkanlığı vardır. Bir de Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanlığı gibi başkanlık vardır. O zaman da Orgeneral Ahmet Çörekçi ikinci başkanımızdı. O da saygıyla anıyorum onu. Ne yazık ki şimdi maalesef böyle işte o yaşta 90 yaşında bir hapislerde bulunmakta kendileri diğer arkadaşlarımla beraber. Orada Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanlığı ilk defa bir denizci amirale verilmişti. Hep havacı arkadaşlar olurdu orada generaller. Ondan sonra da devam etti artık denizcilere geçti o branş. Oradan Güney Deniz Saha Komutanlığı'na gittim. 2 tane saha komutanlığı var. Bir Kuzey Saha, bir Güney Deniz Saha. Sahalar bölüşülmüş vaziyette ikisi. Bababurnu'ndan Hatay Çevli'ye kadar Güney Deniz Saha Komutanı. Hopa'dan işte İstanbul, Marmara falan dahil Kuzey Deniz Saha Komutanlığı. O görevlerden sonra kadrosuzluktan 3 kişiydik biz. Kadrosuzluktan ben emekli oldum. Bu arada Ankara'daki... Amiral rütbesiyle mi emekli oldunuz? Amiral, koramiral rütbesinde emekli en üstü koramiral mi? Hayır, oramiral. O sene işte terfi sıramızda bizim 3 arkadaşla. Bir arkadaş terfi etti. Bir arkadaşımız uzatıldı. Ben emekli oldum o şeyde. Tabii harp okulundayken, yani okuldayken işte basketbol oynadık. Deniz Harp Okulu ilk defa hayatında İstanbul'da basketbol şampiyonu oldu. Takımımızda 2 tane bir yedek subay, bir er vardı. Tuncer Kobaner arkadaşımızla ve de Şengün Kaplanoğlu. Onlar da çok büyük takviyeydi bize ama tam bir denizci gibi şey oldular yani. Hala şey yaparlar. Bizim esas takımımız Deniz Harp Okulu falan diye de öyleler. Güzel bir arkadaşlığımız oldu. Onların da katkılarıyla biz İstanbul'da bir İstanbul Lig şampiyonu olduk basketbolda. Sonra ordu takımları, milli takımlar, talebe oyunları vardı, hala var, devam ediyor. Onun ikincisiydi yani, yanlış hatırlamıyorsam 60'larda mi o şeylerde. Ona da seçildik. Bulgaristan'a gittik, talebe oyunlarına katıldık. Yani 60-65 kere ordu milli oldum, 5 kere işte milli olduk. Talebe oyunlarında şey yaptık. Okul imkanları güzeldi. Hocalarımız da iyi hocalardı. Okulda spor salonu olmayan okullar varken bizim Deniz Harp Okulu'nda şahane spor salonlarımız vardı şeyde. Yatılı mektebin verdiği bir de disiplin var şey olarak da. Her şey programlı, her şey düzenli. Dolayısıyla çalışma fırsatımız da daha çoktu tabii. Diğer spor branşlarında da zaten iyi olmanız lazım asker olmak nedeniyle. Fizik kondisyonunuz bir kere yerinde olacak yani. O olmadan nerede o rütbeyi, üniformayı taşıyamazsınız kolay kolay yani. O çağlarda tabii. Sonraları bakmayın işte şifa alıyormuş oluyor. Ama yani orada görevdeyken bayağı fizik kondisyon yerinde olması lazım yani. Başka şey yok. Dolayısıyla o birinci sual bilmiyorum eksik kaldı mı? Yok, sual kalmadı. Yani neredeyse bütün rütbeleri aşarak evet. Güzel, başarılı bir yani bir sene işte beklemeyle, evet, güzel görevlerde de şey yaptık.
Yalnız hocam bunca... Komutanlarımızdan çok şeyler aldık tabii bu arada. Dersler aldık. Yani insan sadece kendi başına değildir yani. Herkesten etkilenebilirsiniz. Yeter ki almak isteyin yani. Almak istemedikten sonra bir şey alamazsınız. Bir çocuk, ben zamanında erden bir şeyler öğrenmişimdir yani. Erin ihtisası olan yerde o benden ileridedir. Yani ben bir makineye mesela günde bir kere, iki kere bakıyorum. Asker nöbetinde 4 saat bakıyor. Onu en iyi tanıyan odur. Ondan da soruyor. Ve ona sorarsanız, ondan öğrenmeye çalışırsanız o kendini şey yapıyor. Vay diyor, komutan bana soruyor diyor. Hoşuna gidiyor. Hazır, ama o da iyi hisseder. Hazırlıklı da olayım tabii. Evet. Paşam, Ekşi Sözlük'te garip garip şeyler okuyoruz sizinle ilgili. Ya, o sizinle yani. tanıştığımız çok uzun yıllara dayanmasına rağmen ben bunları sizden hiç duymadım. Yani nedir bu böyle? 10 kere zehirlenmiş, 3 kere kurşunlanmış, 5 kere de trafik süsü verilerek suikast girişimine uğramıştır diyor. Bu nedir? Hiç böyle bir bilgi ben sizden duymadım. Sizden dinleyelim. Doğrusu var mı bunun? Efendim bu bir sokak röportajı. Uzun boylu, beyaz böyle bir trençkot gibi bir şey var üzerinde. Pardösüsü var. Kasket de var ama kasket şöyle kapalı olduğu için gözleri pek gözükmüyor şeyde. Zayıf. Benim yüzüm gibi zayıf. Onu her gören bana telefon etti. Ekber Paşam ya hayrola bravo iftihar ettik. Ondan sonra efsane komutan filan lafları çıkmaya başladı. Durun yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Benim böyle efsaneliğim bir şey yok. Yani bir tane efsane var, o da Atatürk'tür benim bildiğim şey. O efsanedir yani. Ondan sonra efsaneleri ben pek şey yapmıyorum, kıymet vermiyorum. Neyse, tabii bu giderek arttı. Birkaç kişiden sormaya başladı. Çocukların bile şüphelenmeye başladı. Yani baba bu yarılar maralar nereden çıkıyor falan diye. Bana benzetmişler onu. Face ortamında da, ondan sonra sosyal medyada da ben bunu söyledim. Bu ben değilim dedim. Sonra yine benzetme bakımından biraz evvel söylediğim Şengün Kaplanoğlu arkadaşımın iki abisi de Bahriyelidir, Bahriye subayıdır. Fikret abi rahmetli oldu o da. Belki biraz ona benziyor. Şengün'e sordum. Ya Ekber'cim dedi bize de şey yaptılar bunu dedi. Değil dedi abim falan dedi. Sen daha iyi biliyorsun dedi. Ya, abisinin durumunu ben de biliyorum yani. Olamaz böyle bir şey. Netice itibariyle onu öyle silmeye çalıştık. Hatta bir gün Bağdat Caddesi'nde çiçekçiden çiçek almaya gittiğimde orada duran bir adam döndü beni gördü. Oo efendim dedi çok mutlu oldum dedi. Böyle birisiyle tanışmak. Allah Allah dedim bu niye mutlu oluyor? Beni tanımıyor. İlk defa şey yapıyor. Meğerse o adam zannetmiş beni. Yani bu kadar yakınız birbirimize. Ama o adamın kim olduğu meçhul Ben hala. bilmiyorum şahsen. Bilmiyorum. Öyle görevler, ne öyle görevlerde bulundum, ne öyle 3 kere, 5 kere yalan. Öyle bir şey yok. Bir kere de burada söyleyelim de şey olsun. Ben değilim yani. Evet. Paşam, sanatçı kimliğinize geçmeden önce sizin çok iyi bir Atatürk hayranı olduğunuzu da biliyorum. Atatürk, Cumhuriyet, laiklik desem size ne söylersiniz bize? Şimdi Atatürk için bir şey söylemeye kalksam, parantez açarım. İçi öyle dolar ki devam eder ve parantezi kapatamam. Bir kere Atatürk bütün dünyada ne kadar hani iyi şeyler varsa aklımızda o hepsi var onda. Fakat bir kelimeyle şöyle yaparsak Atatürk aydınlanma demektir. Atatürk bilimsel düşünceye dayanmak demektir. Bakın Osmanlı'yı yenen top tüfek değildir. Avrupa Rönesans'ını yaptı ya, o Rönesans sayesinde her dalda açılımlar başladı. İnsan keşfedildi yani. Evvela insanı keşfetti Rönesans. Aydınlanma demek Rönesans'ta biliyorsunuz. Aydınlanma demek. Bu arada teknoloji gelişmeye başladı. Teknoloji gelişti diyelim ki bir tane alet yapıldı. Bu aleti kullanacak insanlar değil mi? Okuma yazma çok düşük, orada da düşük. Ama bunu kullanmak için bir kullanma talimatı çıktı. Kim girecek oraya? Okuma yazması olan bunu şey yapabilecek, bu işe girebilecek. Çünkü o talimatı okuması lazım, bitmesi lazım ve birdenbire okuma yazmada büyük bir gelişim başladı şeyde. Okuma yazma gelişti, teknoloji zaten gelişti. Teknoloji geliştikçe o eski tutuculuk, saplantılı şey, yani insana kıymet verilmezken insan öne çıkmaya başladı. Fakat Osmanlı maalesef kendi Rönesans'ını yapamadı. Kendi Rönesans'ını yapamayınca insan yok ortada. Kul var.
Dolayısıyla ben Atatürk'ü bu iki şeyin önüne sığdırmam ama bu açarsanız bunu tabii çok şey oluyor, gelişiyor tabii. Yani bir kere bir bilimsel düşünce olacak. En hakiki mürşit ilimdir, fendir diyor yani Atatürk. Bakın çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak ve hatta geçmek diyor değil mi? Daha ne zaman söylemiş? Bu vizyondur. Atatürk'ün bunu söylediği zamanlarda vizyon düşüncesi falan yok bildiğim kadarıyla. Vizyon ne demek? Hayal demek. Hayal etmek demek. Ama Atatürk bunu orada yalnız bırakmıyor bu düşünceyi. Bu vizyona ulaşmak için, yani bu hayale uğraşmak için misyon lazım. İlkeler lazım. Ne yapıyor? Atatürk ilkeleri. 6 tane. Peki o ilkeler de ölü şeyler, yazılı şeyler. Ne olacak? Bir görev çıkacak. Bir görev ortaya koyacaksınız ki bu ilkeleri canlandırırsınız, elde edesiniz. Bunlar da inkılaplar. Bu düşünce modern çağın yönelim araştırması, harekat analizi düşünceleri bunlar. Ama o zamanlar yok böyle bir şey. Yani bu bile Atatürk'ün nasıl yani Harp Akademisi'nde 6-7 dersi okumakla dahi olunmaz. Bu başka bir şey. Özellikle Sofya'daki günlerinde Atatürk tabii Avrupa'yı daha yakından tanıyor. Vahdettin'de Avrupa'ya gittiğinde oradaki gezilerde lisanı var tabii lisanında şey yapmış. Dolayısıyla o kafasında yer etmiş, bütün bunları sonra işte ortaya çıkarıp ve takip ediyor. Atatürk ne demektir? Ben size bir şey daha söyleyeyim. Yok olmuşluğa beş kaladan. Bakın yok olmuşluğa beş kaladan o harpten bıkmış, 8-9 sene oğlunu askere göndermiş, kaybetmiş, izi belli olmayan aileler. Yani yaşam savaşı vermekte olan o insanları bir de hadi bakalım gelin şu memleketi kurtaralım dediği zaman adamın söylediği bir laf, bunlar tabii tevatür olabilir ama diyor ki vatanı kurtarmaya gideceğiz dediği zaman bir köylü yolda bir köylü bahçesinde çalışan bak diyor şu çit var ya diyor çit, bu çitin içi benim vatanım diyor. Bir oğlum şurada gitti diyor, bir oğlum burada gitti diyor, benim vatanım artık burası diyor. Yani böyle bir topluluğu yok olmuşluğa beş kaladan alacaksınız, akla hayale gelmeyecek zorluklarla karşılaşacaksınız, o zorlukları aşacaksınız, büyük mücadelelerle evvela kurtuluşa, 30 Ağustos'la kurtuluşa getireceksiniz. Bastığı her karış toprağa vatan yaparaktan, vatan değil onlar, başkalarında topraklarımız. Vatan yaparaktan en sonunda kuruluşa getireceksiniz. Yani cumhuriyetle. Aldınız, evvela kurtuluş, askeri kurtuluş, ondan sonra cumhuriyette kuruluş yapıyor. Atatürk budur yani. Ama bundan sonrası yok mu? O kadar var ki. Evet. O ayrı bir şey yani. Evet paşam. Siz her yönüyle Türkiye için çok önemli bir kişisiniz ama... Estağfurullah. Bir kere ona estağfurullah. Benim YouTube kanalım ve blogum Sanat Sütunu bağlamında sorularımıza devam edersek, askerlikteki başarılarınızın yanı sıra çok önemli bir ressam portresi karşımıza çıkıyor. Abdülrezzak Kurtuluş'un teşvikiyle 1980 senesinde resim çalışmalarınıza başlamış. Daha sonra Adnan Turan'dan pratik ve teorik dersler almışsınız. Şeref Bigalı ve Nihat Tandoğan ile birlikte çalışmalar yapmışsınız. Resim sevdanız nasıl başladı paşam? Nereden geldi bu fikir aklınıza? Ne zaman fırçayı elinize aldınız? Hani ben 5-6 yaşından beri resim yapıyorum diyecek durumda değilim. Evet. Ama severdim. Yani dış görevde de galerileri gezerdim. Dışarı gittiğim zaman oradaki ateşi arkadaşlardan rica ederdim. Beni sergili galerileri gezdirin falan diye. Severdik resmi. Küçük yaşta bize Cumhuriyet eğitimi, mandolin kursları vardı mesela. Ben mandolin dersi aldım. Ablam da, büyük ablam da mandolin dersi aldı. Netice itibariyle PTT memuru ama bunlara babam açıktı. Kendisi öğretmen olduğu için çok açık bir insandı babam.
Oradan şey olacak. Tabii bir imkan yaratılması lazımdı. Ankara'ya gelince Ankara'da Abdülrezzak Kurtuluş, saygıyla anıyorum kendisini. Hayatta mı değil mi şu anda bilmiyorum ama Amerika'ya falan gidecekti galiba oğlunun yanına. Abdülrezzak Kurtuluş de bir ressam. Bizim Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda böyle denizci resimler yapıyordu, gemiler falan. Şey için ben de ona yardımcı oldum. Hani su isterse, işte çay isterse, kahve isterse falan. Çok da yakındık. Ben genel sekreterim o zaman. Abdülrezzak Hoca tabii askeri gemileri yaparken fotoğraf lazım. Adamcağız askeri gemiyi ne bilmiş, ne görmüş tabii. Onları götürüyordum. İşte yaparken, hocam topu böyle olur, tüfeği böyle olur, işte rengi biraz daha şöyle olsa falan derken dost olduk. Bir gün Abdülrezzak Hoca bana şöyle 2 tane pres tuval getirdi. 2 fırça getirdi, bir kutu boya getirdi böyle o şey basit. İlk ortaokul çocukların şeylerinden. Bir de palet getirdi. Ne olacak bunlar dedim. Albayım dedi, sen resime başla dedi. Hiç denemeniz yok ama daha önce. Hiç. Ben sana yardımcı olurum dedi. Şimdi bak genel sekreter komutana şeyiz, en yakın çok çalışıyoruz. Yok al filan dedi sen bunları. Neyse aldık. Eve gittik uzatmayalım. Napoli'den aldığım 1-2 tablo vardı. O tablolardan birini kopya etmeye başladım. Ama ne zor geldi bana. Gemi boyama benzemiyor ki tuvale boyamak. Ama orada her şeyime aferin, bravo diyen kaynanam vardı. Kayınvalidem vardı evde. Ne yapsam çok güzel damat, çok güzel damat. Neyse zor böyle yaptım. Böyle bilim kullanıyorum ama boyaları görseniz ince. Baktık fena olmadı filan dedik. Getirdim karargaha. Onu ben şey yapacağım, çerçeveleyeceğim. Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel, değil mi? Mehmet Özel vardı. O da geliyor Çanakkale harabeleriyle ilgili çalışmalar yapıyor şeyde. O gördü benim resmimi. Bak, dedi albayım ne güzel bu resim. Kimin bu dedi. Vallahi dedim ilk ve son resim. Daha siz mi yaptınız? Çok güzel oldu filan. Meğerse Abdülrezzak da onun emrinde çalışıyormuş. Hemen telefon ettik. Kalk gel bakalım dedi. Taleben ne yapmış gör bir kere dedi. Hoca da geldi. Ben dedi söylemedim mi size dedi. Çok güzel olmuş derken biz oraya girdik. Oraydan da bir daha albay rütbesinde girdik oraya. Yıl kaç? 1980 mi? Yok 79. 80 işte o şeylerde. Ondan sonra ben basketbol salonlarına gideceğime başladım sergileri, galerileri falan gezmeye başladım. Çok kitap getirdim ama yani bende çok güzel bir kütüphane var. Resim sanatıyla ilgili çok güzel bir kütüphane var. Onları yaparken tabii hocalarla tanıştık şeyde. Özellikle Mehmet Kıyat Doku Sanat Galerisi'ne gidip gelirken Adnan Turani hocamla, Mustafa Ayas hocamla, Nihat Tandoğan hocamla tanıştık. Onlar da benim ilgimi görünce bana da yakınlık gösterdiler, eksik olmasınlar. Ağırlıklı olarak Adnan Turani hocamla rahmetle analım kendisini, rahmet ve saygıyla analım. Kendi evinde çalışırken, ben de gidiyordum ziyarete fakat özel ders değil, o çalışırken bana da anlatıyordu bir şeyler. Beni de yönlendirdi. Yoksa öyle toplu halde ders falan vermemişti. Ben rastlamadım şeye. Çünkü resmin bir kitaplardan öğrenilecek, hocalardan öğrenilecek beceri gerektirmeyen kısmı var. Akademik kısmı var. Bir de kendi şeyinizi geliştirecek tarafı var işin. O bana biraz vakit kazandırdı. Tabii onun talebesi Mustafa Ayaz, bunlar Türkiye'nin en değerli şeyleri yani. O kadar değerli insanlarla çalıştım ki. O da çok ilgi gösterdi, eksik olmasın. O müzesini falan yaptı, nefis bir müze yaptı Ankara'da. Sonra bu arada Nihat Tandoğan hocam, halim salim birisiydi böyle sakince. Onunla da çalıştık. Bunlar tabii neticede bir rezüme, bende böyle bir toplantı yaptılar yani hepsinin şeyi. Adnan Hoca çok enteresan çalışırdı. Koyardı böyle tuvali, koskoca tuvali. Klasik müziği açardı, Stravinsky falan böyle. O tempoda bakardım ben, eli sanki o tempoya uyuyor yani. Güzel de keman çalarmış kendisi. Zaten keman çalan şeyleri çok güzeldir, tabloları ona. Onlarla çalıştım. Adnan Hoca beni klasikte tuttu evvela. Yani sen evvela şunu bir resim gibi resim yap filan dedi. Biz öyle başladık. İşte natürmortlarla uğraştık.
Bir ara geldi bir tablo yaptım. Götürdüm hocaya. Baktı dedi ki paşam dedi bu dedi senin diploman dedi. Şimdi bundan sonra artık dedi dur batarya dur. Aynı şekilde o biraz askerliği de severdi. Kendine çirkin gelen resim yap dedi. Hoca dedim güzel sanatlar, çirkin sanatlar nasıl oluyor? Yok öyle değil dedi. Sen şimdi klasik resim yapıyorsun ya dedi. Öyle bir noktaya geldin ki dedi bundan sonra tekrar başlayacak dedi. Yani klasikte beceri vardır dedi. Tamam beceri vardır. Ama yaratıcılık yoktur dedi. Portakalı portakal gibi yapıyorsun. Tamam. Gördüğünü yani yapıyorsun. Halbuki resim esasında gördüklerini alıp kendi beyninde şöyle bir karıştırıp bir dışa vurumla hissettiğini de kataraktan yapmaktır dedi. 2 boyutlu resim yapacaksın dedi. 2 boyut nasıl? 2 boyutlu resme geçtiğin zaman o resim tamamen senindir dedi. Fon senindir dedi. Yaptığın şekil, verdiğin şekil tamamen sana aittir dedi. Orada yaratıcılık var dedi. Beğenmeyeceksin, başka şey yapmaya çalışacaksın dedi. Seni bağlayan bir şey yok dedi. Klasik şeyde, resimde seni bağlıyor orası. Ona sen tabisin yani. Burada o yok. Neyse. Ben tabii işte biraz tedirgin vaziyette. Sonra yapmaya çalıştım onları. Fakat yaptıkça da yapmamak geliyordu içimden yani. O kadar alışmışım ki. Onun bir lafı da var. Ben bir resme baktığım zaman asker mi yapmış, sivil mi yapmış anlarım dedi. Nasıl anlarsın hoca da? Anlarım dedi. Siz dedi ayakkabınızın bağıyla mücadele ediyorsunuz. Eşit mi bağladınız diye dedi. Santimetre karesinde dikkat vardır sizin yaptığınız resimde dedi. Sen bundan bir kere kurtul artık dedi. Asker diye şey yapıyor. Neyse tabii zor geldi bana. Çok zor geldi o. Disiplinsiz yani. Fakat onlar sergilerde bile baktım ki en önde satılanlar arasına girdi o tablolar. Sonra yani 2 saatte, 3 saatte filan yapılabilecek bazı resimler öyleydi. İşte Adnan Hoca öyle dedi. Bazen Picasso için de öyle demişler şey olarak. Bir gün ona demişler ya 6 dakikada bir resim yapıyorsun şu kadar milyon dolar. Yok demiş öyle 6 dakika filan değil o işte böyle 60 sene 70 sene artık. Evet. Adnan Hoca da aynı şey dedi. Picasso'nun sözüdür o. Evet tabii. Evet. Adnan Hoca onu zaten şey yapmış. Adnan Hoca Picasso ile karşı karşıya oturmuş. Burada gitmiş, ziyaret etmiş. Kendisiyle konuşmuş. Dolayısıyla ben de şimdi zaman zaman onu yapıyorum. Zaman zaman onu yapmaya çalışıyorum. Yani sizin aslında tarzınızın oturmasında çok önemli bir rolü oldu. Tabii. Çok önemli bir rolü olmuş. Nihat Tandoğan Hoca'nın da, Mustafa Ayaz Hocam da. Hatta Mustafa Ayaz Hocama bir tane tabloyu götürdüm. Çok beğendi. Baktım. Hemen aldı eline. O veronez yeşili vardır parmağıyla. Bak şuraya bir şey koydu. Öbür tarafa bir şeyler yaptı şöyle. Yani o da bir ders. Ayrı bir ders o da. Evet. Yalnız dedi buna ikimiz dedi imza atalım dedi hoca. Yani şimdi o tablo duruyor. Bir tablo Mustafa Ayaz ve Hikmet Oturma. Güzel bir hatıra oldu yani. Mustafa Ayaz gibi bir hocadan öyle bir şey. Çok güzel bir şey tabii. Ya bunlar ufak dokunuşlar ama çok büyük farklar yaratıyor. Tabii. Ne diyorsunuz? Şeref Bigalı Hoca'yı ihmal edemem. Zaten ortaokulda resim hocasıydı o şeyde Karşıyaka'da. Tabii lisede de devam etti. Şeref Bigalı Hoca'yla sonra İzmir'de ben Güney Destek Komutanı olunca helal hoş olsun çok ilgilendim. Sağlığıyla, sıhhatiyle tanıdık bir arkadaş vardı bir hastanede ona şey yaptıraraktan. Şeref Hoca halim salim çok muhterem bir hocamızdı bizim. Ona Akdeniz Tekstil şimdi kapandı orası. Hamit Bey vardı, Hamit Tatari, onun eşi Nükhet Hanım, Nükhet Tatari. Fabrikada güzel bir oda, salon daha doğrusu tahsis etti. Çok da güzel, tam bir atölyeydi yani. İsmini de Şeref Bigalı Atölyesi olarak koyduk. Bayan öğrencilerimiz vardı. Hoca çok mutluydu. Son zamanlarında çok mutluydu onlarla şey yapmakta. Fakat bir gün benim sergi açılışım gecesi ben de biraz şey yaptım, sitem ettim İzmirlilere.
Burada dedim sanat tarihine geçmiş çok değerli bir hocamız var. Bir tane sokağa isim veremediniz yani dedim. Şeref Bigalı ismini falan. Meğerse hoca o esnada hastanede Sakarat'taymış, vefat etti. Çok yazık. Ertesi gün Bigalı, yani Bigalı değildir, hoca şeydir. Orada çok yaşamışlar yani Biga'da. Biga'da aile mezarlığına oğlu geldi Necati. Aldı götürdü. Biz de arkasından bütün talebeleri minibüse olduk. Fabrikanın minibüslerine. Gittik. Bir köy camisi. Hocamızın tabutu orada. Bütün resim çalışanları orada. Burhanettin Bigalı da kardeşidir onun. Orgeneral. O da orada. İşte gelen birkaç kişi varsa oradayız hepimiz. Hocanın cenaze namazı kılınırken horozlar ötmeye başladı. Akşamüstü böyle. Horozlar ötmeye başladı. Allah Allah dedim şuraya bak. Çünkü Şeref Bigalı Hoca horoz resimlerini yapmayı çok severdi. O rengarenk horozlar var. Neyse dedik, tesadüf rastladı falan dedik. Aldık. 4 ay evvel de eşi vefat etmişti. Zaten bana zor geliyor, paşam diyordu, yaşamak zor geliyor falan diyordu. Onun yanına götürdük. Kabri hazırlanmış. Defnetmeye başladık. Tabii üzerine toprakları atarken o açık hava birdenbire bir karardı. Bir yağmur, şakır şakır yağmur, şemsiyeler açıldı. Hocanın dikkat edin, çok şemsiyeli resmi vardır yani. Bu da yetmedi. Bize derdik ki, çocuklar güneşin 7 rengini paletinizden ayırmayın. Bir gökkuşağı çıktı mı? 7 renk. Efsane böyle gibi. üstümüzde. Yani bakın horozlar bir tarafta, şemsiyeler bir tarafta, yağmurlar bir tarafta, sonunda da gökkuşağı yani. Ey Tanrım dedim ben de böyle yani. Nasıl karşılıyorsun bizim hocamızı yani? Ben de onun güzel bir tane böyle PPS olarak, PowerPoint sunumu olarak bir Şeref Hoca vardı diye bir şey yaptım. Onun hatırasına var. Şimdi arşivimde var. Öyle de bir hocaydı yani. Sonra onu İstanbul'da sergide açmışsınız değil mi? Tabii. İstanbul'da güzel sergiler açtık. Garanti Bankası'nda 50. yılıydı galiba. Çok güzel bir sergi oldu. Garanti Bankası ona Elmadağ'daki şimdi. Çok mutlu olmuştu orada da hocamız. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gani rahmet eylesin. Bunlar mütevazi insanlar, kendilerini bilen insanlar. Yani oldum demeyen, olacağım hala o haliyle bile oluyorum, olacağım diyen insanlar. Onunla bir temasınız olduğu için çok şanslısınız. Elleri öpülecek insanlar yani. Hiç yani başka kaldı mı orada? Evet. Doğa ve ölü doğa konuları sizin çoğunlukla çalıştığınız resim temaları. Resimde ışık ve gölge kullanımı da sizin için ayrı bir öneme sahip. Resimlerinizde konu seçimi konusunda neler söyleyebilirsiniz? Sizin radarınıza en çok hangi konular giriyor? Yani en resme başladığınız dönemden bugüne kadar. Şimdi tabii en kolay şey, dışarı çıkacak falan halim yok tabii. Görevdeyim de zaten. O kadar da vaktim yok. Evde ne varsa. Mustafa Ayaz öyle demişti. Bir tane defter al. Gördüğün her şeyi çiz. Her şeyi eskiz olarak çiz. Ben de öyle yaptım yani. İlk bir tuğlayı bile çiz dedi yani. Ondan sonra sürahi vardı karşımda. Onu çizmeye çalıştım. 1, 2, 3, 4. Baktım gittikçe daha iyileşiyor falan. Onlarla başladık. Sonra işte mutfakta ne varsa, kilerde ne varsa onları koymaya başladık önümüze. Fonu ayrı şey yapıyoruz tabii. Hoşuma gitmeye başladı klasik resim yani. Elmayı elma, armutu armut gibi yapma. Ama sonra rengi davet ediyor. Şekili davet ediyor. Garanti Bankası Beyoğlu'ndaki galerisinde bir sanat eleştirmeni bir gazeteden gelmek istemiş. Benim resimlerle ilgilenmek üzere. Geldi. Ben de işte orada oturuyorum. Feriha Hanım. Feriha'ydı galiba aslında değil mi? Büyük Ünal. Evet. Büyük Ünal. Feriha, neyse yanlış söylemeyelim de şurada ismi vardı. Feriha Büyük Ünal. Feriha Büyük Ünal değil mi? Doğru. Doğru söylüyorum. Ondan sonra paşam dedi, sizle dedi konuşmaya geldi röportajı. Ben de ilk röportajı yapacağım. Böyle röportajı da yapmamışım. Sordu.
Kızcağız genç bir kız bir şeyler söyledi. Ben ne diyeyim. Dedim ki bakın ben askerlikte bir harekat alanı vardır. Harekat alanda yani planlarımız vardır. Harekat planımız vardır. Harekat şeklimiz vardır plan gerçekleştirmek için. Bu harekatın lojistiği vardır. Lojistik desteği vardır. Şimdi kızcağız beni böyle dinliyor hayretle. Ben dedim Tuval'i harekat alanı zannediyorum. Harekat alanı olarak kabul ediyorum. Harekatta birlikleri konuşlandırmak var. Düşmana, araziye, şeye göre. Burada da kullanacağım şeyleri perspektif var bir kere şeyde. Yerleştirmek var, konum var. Onların da konum var. Onları işte dedim işte boyalar da benim şeyim, lojistiğim. Bir de kafamda bir plan var. Ama hiçbir harekat başladığı gibi bitmiyor. Harekat içinde değişiklikler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla resimde de böyle oluyor. Hani hele yağlı boyada olay kolay siliyorsunuz, tekrar yapıyorsunuz. Öyle sulu boya gibi değil. Yani. Sulu boyada olmadı, kağıt gidiyor. Olmadı, kağıt gidiyor. Ben de böyle yapıyorum dedim. Şimdi kızcağız notları aldı. Yani dedi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum dedi. Dedim herhalde ilk askerle şey yapıyorsunuz filan. Sonra ertesi gün gazetede çıktık. Tuval'i harekat alanı gibi kullanan ressam adımız. Yani askerliğin de bu resim meselesine bu yönden faydası olduğunu ben zannediyorum. Diğer seçme meselesine gelince kolaydı. Dışarıya çıkacak, şövalyeyi kuracak, şey yapacak halim yok. Diğer ressamlar gibi. Dolayısıyla kolayıma geldi herhalde. Ondan sonra da baktım, hoşuma da gitti. Böyle hele yarısını geçtikten sonra resim daha bir güzelleşiyor. Sizi şey yapıyor. Verdiğinizi gösteriyor size. O da size bir güzellik veriyor, bir rahatlık veriyor şeyde. Yani yorulma falan diye bir şey yok yani. Dolayısıyla bunun dışında da başka orada konu seçimleriniz yani natürmort çok çalıştınız. İşte natürmort, ölü doğa. Mühürleriniz var. Mühürleriniz var. Neler? Figür çalışmalarınız da var. Onları çok şey yaptım. Yani figür üzerinde de çünkü figürün üzerine, desenin üzerine bina ediyorsunuz olayı. Fakat sonraları desende artık yağlı boya fırçasıyla yapılmaya başladı filan. Ben çünkü şimdi bir elmayı mesela kafamda yerleştirmişim bir köşeye. Yani kapatsam gözümü şöyle şey olarak çizebilirim elmayı da. Artık o da biraz sıkmaya başladı beni. Hocanın dediği doğru yani. Tekrara düşersin dedi. Tekrardan sonra bırakırsın bu işi dedi. Ben de hocamdır, bir şey yapalım diye uydum. Biraz daha şimdi spatulayla çalışmaya başladım. Spatulayla çalışma ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik oluyor. Sizin yaptığınızın dışında tesadüfen orada bir şeyler de çıkıyor. Bu arada ben yaparken tabii etrafımda gelenler benim albaylığa kadar olan durumu biliyorlar. Nasıl oldu bu iş diye şey yapıyorlar. Dedim ki yaşam deneme üzerine kurulmuştur. Yani yerde sürünürken yürümeyi denemesek hala sürünüyor olacağız. Her şey denemeyle başlıyor. Bir deneme, iki deneme, üç deneme getirince daha iyi olur. Ben diyorum resim yapın. Bütün arkadaşlar, subay hanımlarla özellikle resim yapın. Efendim diyorlar, biz diyorlar çomak çocuk bile çizemeyiz. Çizdiniz mi? Çizmedik. Ya bir kere çizin, ne olacak alt tarafı bir kurşun kalem, bir kağıt. Çizin. İkinciyi daha iyi çizersiniz. Üçüncüyü daha dikkatli çizersiniz. Ama mühim olan istemektir. Yani yılmadan, sebatla bu işin üzerinde durmaktır. Mesela spor. Ben koşamam diyor. 100 metre koşamam. Koştun mu hiç? Yok. Koşmadım. Ya bir kere koş. Koşarsın 50 metre, 60 metre. Sonra ben bir daha sorduğumda dersin ki ben 60 metre koşabiliyorum. Değil mi? Ben de sorarım. Sen bu işi sevdin mi? Koşmak istiyor musun? Yani koşsam iyi olur dediği zaman 61 koşarsın.
Derken bir bakıyorsunuz, çünkü ben ressam olun demiyorum ki kimseye. Milli sporcu olun da demiyorum. Ama denemediğiniz beceriler hakkında daha hipotezden başta yapamam demeyin. Orada kalırsınız çünkü. İnanın, bunlara uyanlar benden evvel sergi açtı. Ne güzel. Benden evvel denetlemeye gittiğim zaman birlikleri, bayanlar, subay eşleri, elleri böyle arkada. Beni gördükleri zaman, Ekmel Paşa'm buyurun, efendim bir resim yaptık. Nasıl falan diye öyle karşılarlardı yani. Dolayısıyla ona çok şey yapıyorum. Çünkü ben de denedim de yaptım yani. Denedim de yaptım. Ressam da olur mu da olmaz mı? Herkes böyle yapıyor aslında. Güzel sanatlar fakültelerine girenler de bir günde ressam olmuyorlar. Tabii olmuyorlar tabii. Olmuyorlar. Dolayısıyla bu şekilde düşündüm. Bu şekilde etkilemeye çalıştım insanları. Ama neticelerini de aldık yani. Baş. Efendim, sanatçı aslında protestocudur, kritikçidir yani. Buna örnek verecek olursak, Picasso'nun Guernica'sı, meşhur Guernica tablosu, dev bir tablodur biliyorsunuz. Bu tamamen bir protestodur. Neyin protestosudur? İspanya İç Harbi'nde 1937'lerde Nazi Almanyası'nın uçakları İspanya'yı bombalamıştır. Bu bombalama tabii, hatta bir pazar yerini bombalamıştır. Birçok masum insan da ölmüştür. Hatta bu tablo bittikten sonra birisi gelip sorduğunda, bir asker sorduğunda bunu, bir Alman asker sorduğunda, bu tabloyu siz mi yaptınız demiştir. O zaman da Picasso'nun cevabı çok kısadır. Hayır, ben yapmadım, siz yaptınız demiştir. Bu bir örnek, güzel bir örnek tabii protestoya. Bir de Manet'in, ben Manet'i çok severim, Fransız ressamlardan Manet. Manet bir kuşkonmaz demetinin resmini yapar. Bayağı öyle çıra demeti gibi bir kuşkonmaz demeti yapar, resmini yapar ve sahibine gönderir, almak isteyene gönderir. 800 frank tutarında, öyle bir fiyatta söyler. Fakat alan çok memnun olur bundan, çok beğenir şeyi. Manet'e 1000 frank geriye gönderir. Manet bunu alınca, bu 200 frankın altından kalkmak için çok incelikle hareket ederekten bir tek asparadozun, kuşkonmazın, bir tane kuşkonmazın resmini yapar. O da çok güzeldir. Ben bunu Paris'te gördüm. Her iki tabloyu da yan yana gördüm. Müthiş tablolar zaten. Onu 1000 franka gönderene küçük bir notla geri gönderir ve der ki, kusura bakmayın, sizin demetlerinizden bir tanesi, bu kuşkonmazların bir tanesi masamda kalmış, unutulmuş, onu da ekle gönderiyorum der. Şimdi bu o kadar nazik bir harekettir ki, nazik bir davranıştır ki, fakat bir yerde de o 200 frankın protestosu yatmaktadır. Ama işte sanatçı özelliği buradadır yani. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Sanatçı dendiği zaman kimdir, nedir, ne değildir? Bunlar örnek alınacak davranışlardır bence. Bravo hocam. Yani. Aslında Türk sanatında asker ressamlar kuşağı diye çok önemli bir dönem var. Askerlerimizin sanatta Tabii önemli bir yeri vardır. Siz de bu kuşağın günümüz temsilcilerinden kabul etmek yanlış olmasa gerek. Estağfurullah. Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda düzenlenen Yaşayan Asker Ressamlar resim sergilerinin birçoğuna katılmışsınız. Türk Deniz Subayı Ressamları kataloğunda da yer alıyorsunuz. Asker ressam ikilisini bizim için biraz açar mısınız hocam? Şimdi ben bu resme başlayınca tabii, yani görevdeyken tabii oldu bu iş. Genelkurmay Başkanlığı'na atandığımda, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanlığı'na gitmeden evvel bir sergiye katılmıştım. Devlet Malzeme Ofisi'nin sergisine. Bu arada tabii görevdeyken sergi açmıyordum. Sadece yarışmalara katılıyordum. Devlet Malzeme Ofisi'nin, TEKE'nin, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun sergilerine kendimi denemek için
yarışmalarına katıldım. İşte mansiyon ödülleri aldık. Birkaç tane altın aldık. O yakın öyleydi ödülleri falan. O zaman ikinci başkan, Genelkurmay ikinci başkanı Orgeneral Ahmet Çörekçi. Maalesef şu anda 90 yaşında işte bilinen, herkes biliyor artık hapislerde, yani o yaşlarda yakışmayacak şekilde muamelelerde demiyorum ama şartlarda, hapis şartlardalar. O da meraklıymış. Benim de natürmort yaptığımı biliyor. O Devlet Malzeme Ofisi'nin yarışmasında kazandık. Onlar da bir katalog yapmışlar. Malzeme kataloğu. Arasına da kazananların tablolarını koymuşlardı. Oradan görmüş. Benim de Genelkurmay'a tayinimi duyunca beni telefonla aradı. Aramıza hoş geldin Mahmut Cüda dedi bana. Tabii Mahmut Cüda çok büyük bir ressamımız. O natürmort yapıyor çoğunlukla. Aman dedim efendim öyle şey olur mu? Nasıl olur? Yok yok sen hele bir gel bakalım falan dedi. Gittik. Çok güzel kara kalem şeyleri var, resimleri var. Zaman zaman da işte deniyor şeyi. Orada ben de kendisine dedim ki efendim aramızda çok resim yapan arkadaş var, askerler var. Fakat olanakları yok, sergi falan açacak cesaretleri de yok. Gelin biz onlara bir ortam yaratalım ve adını da Yaşayan Asker Ressamlar koyalım. Bir sergi açalım İstanbul'da askeri müzede. Ya dedi resim yani gelir mi dedi. Gelir gelir efendim dedim. Siz hiç merak edin. Bütün şartname askeri müzede şeye bağlı. O zaman Korgeneral'di, sonra Orgeneral oldu. ATS Başkanlığı, Cumhur Asporuk Paşamız orada komutandı. O da dışa açık bir arkadaş. Zaten onun komutasında olduğu için askerimize onunla bunu ortaklaşa geliştirdik ve ismini de Yaşayan Asker Ressamlar koyduk. Hep ölülerimizde yapıyoruz, vefat etmiş olanlarla anlıyoruz ediyoruz. Bir daha yaşayanlara bakalım neler çıkacak diye. Efendim bayağı işte şartname yazladık, yaydık bütün birliklere. Neticede askeri müzeye 280 tane mi ne bayağı 196. Ya o günün şartları için çok iyi bir çok sayı. büyük bir şey oldu yani. Fakat sadece ebat koyduk. Bir de işte yağlı boya veyahut da sulu boya olacak diye bir iki şart da konmuştu. Açılış yapıldı. Çok da güzel bir açılış oldu bir iki kere böyle devam etti. Ondan sonra da artık şartname ve jüri. Jüri de yapmamıştık ilkinde. Üzülmesinler, yapmasınlar diye daha ilkinde. Jüride konunca bayağı jüri, yani Adnan Turani hocamız filan da jürilik yaptı onlar da. Tabii elemeler başladı. Elemeye başlayınca daha güzel resimler gelmeye başladı. Daha dikkatli olmaya başladı ressam arkadaşlar. Ve istedim ki yani askerin bir de bu tarafı var. Yani sanatla da uğraşır. Çünkü evvela insan, her zaman söylediğim yani gibi. üniformanın tabii. Çok güzel kataloglar, dışında. çok güzel kataloglar. Çok güzel sergiler oldu. Çok güzel sergiler oldu. Sanat tarihi açısından çok önemlidir gördü. o sergiler. Tabii işte satışlar da oldu orada. Ben satış yapmadım. O sergiler süresince hiç satışa koymadım. Hepsi koleksiyon diye ayırdım şeyleri. Sonra işte ben de biraz uzaklaştım. Yani biraz yavaşladık ama galiba yine devam ediyor. Yani şu anda pek bilmiyorum durumu. Salon değişti. Yine o şeyin içinde askeri müze hudutları dahilinde bir başka bir yere koydular falan. Güzel bir şey oldu. Hiç olmazsa kendi içimizde de neler var neler yok bildik. Bir de siviller de askeri biraz daha o yönden tanıdı. Hem de iyi sanat izleyicisi olmuşlardır. Efendim? Tabii. Resim yapanlar iyi sanat izleyicisi olmuşlar. Tabii. Zaten bizim amacımız o. Deniz Harp Okulu'nda ben komutanken öğrenciler arasında var. Ben de resim yapıyorum ya. Çocukları da teşvik ettik. Zeki Kral hocamızı bakın eksik olmasın iyi bir dostluk biz onunla. Rica ettim kendisinden. Okula gelir haftada bir gün olsun hiç olmazsa biraz bizim öğrencilerle. O dedi seve seve gelirim dedi. Gönderdim kendi arabamı. Çok beyefendi biri de. Tam bir İstanbul beyefendisidir Zeki Kral hocamız. Aynı zamanda tabii sanat tarihimize mal olmuş hocalarımızdan.
Geldi, hiç üşenmedi, geldi. Çocuklara dersler verdi, çok faydalı oldu. Bu arada bizim amacımız bu sanatı seven seyirciler, izleyiciler şey yapalım. Yani teşvik edelim, onlar çoğalsın. Bu nedenle dışarıya gittiklerinde de NATO görevlerinde filan sanat tarafı olan şeyler de olsun, personelimiz de olsun diye. İnanır mısınız? Çok güzel geri beslemeler aldık sonra çocuklardan, arkadaşlardan. Böyle olması lazım. Başka türlü olacak şey yok yani. Teşvik edeceğiz. Güzel bir akım başlatmışsınız. Teşvik edeceğiz. Ben kendimi gösteriyordum. Çocuklar diyorum, albay rütbesinde başladım. Bakın siz harp okulu talebesiyken başlıyorsunuz. Önünüzde o kadar güzel mesafe zaman var ki benim yoktu o zamanım yani. Onlar da zaten istekli çocuklar. Biliyorlar bunun da kıymetini. Güzel oldu zannediyorum yani. Peki paşam, şimdi size gelelim. Şimdiye kadar 20 kişisel sergi oldu galiba, değil mi? Geçti mi yoksa? Kaç? 20. Yo, 20'yi geçtik. Sizden sonra da açtık. Evet. En güzeli Türk-Amerikan Derneği'nde tam böyle pandeminin başladığı, ben 3 Mart, 13 Mart'ta açtım 20'de. Ankara'da mı? Yok, İzmir'de Türk-Amerikan Derneği'nde. 17 Mart'ta da Sayın Cumhurbaşkanı pandemiyi galiba ilan etmişti. Bitmişti benim sergimde. Ama o güzel bir sergi oldu. Çok disiplinli bir yer. Bir sergi nasıl açılır, nasıl hazırlanır, nasıl karşılanır insanlar, nasıl şeyler yapılır. Çok iyi bilen bir ekibi vardı Türk-Amerikan Derneği'nin. Ayrıca onların da üyeleri var tabii. Onlar da sanatı seven insanlar. Açılış çok güzel oldu. Ben aynı zamanda bu Sessiz Dünyada sanatla ilgili olarak 14-15 dakikalık bir tane şeyim var. TRT de onu aldı, yayınladı. Hatta mülakat da yapıldı benim dalgıç arkadaşlarımla beraber. Onun başında da izah ediyorum herkese. Bir 16 dakikalık Celine Dion'un müziği eşliğinde benim batıklar üzerinde dalıp resimler yaptığımı gösteren bir video var. Onun başında izah ediyorum. Çünkü soruyorlar, ya paşam nasıl yapıyorsun bunu, nasıl iniyorsun aşağı, ne oluyor, biz işte yukarıda yapamıyoruz, sen aşağıda nasıl yapıyorsun filan diye. Bütün bunları anlattıktan sonra da arada sırada gelip, paşam siz bunları suyun altında yapıyorsunuz değil mi diyenler de oluyor. Yani. Dolayısıyla o sergi ondan sonra tabii sergi olmadı, sergiler olmadı yani pandemi. Ama zaten çok karma serginiz de olmuştur. Pandemi nedeniyle. Karma sergilere pek şey yapmadım esasında hocam. Şimdi bir tane olacak Akatlar'da. Mart'ın 24'ünde falan olacak bir karma sergi. Rotaryenler şey yapıyor, planlıyorlar onu. İşte 5-6 tablo herhalde ona göndereceğiz. Şeydeki son sergi bayağı iyi oldu. Ben de şaşırdım. Yani 16 tane falan tablo satıldı. Fiyat koymak bir felaket yani. Ben ilk sergimde İş Bankası Sanat Galerisi'nde affedersin Ankara'da Milli Piyango'nun üstündeydi galiba o. Orada ilk defa şey yaptık, sergi yapılacak. Ben de ilk defa emekli olmuşum yeni. Ve orada İş Bankası Sanat Galerisi'nde bir sergi olacak. Gittik, tabloları götürdük, açtık. Çok değerli bir müdür hanım vardı orada, galeri müdürü. Paşam fiyat ne yapacağız dedi. Aman dedim, o fiyat hiç gelmeyin bana. Ben bu işi anlamıyorum. Siz artık biliyorsunuz işte. Siz koyun lütfen dedim. Bir fiyatlar koymaya başladı. Aman Ekmel dedim, aklına mukayyet ol. Yani olmaz böyle şey. Çünkü benim sergimden evvel evime gelip görenler vardı. İlk serginde alacağız ha filan diyenler vardı. Şimdi onu bile bile oraya büyük fiyatlar olmaz tabii. Müdür hanım bir indirdi. Baktım. Müdür hanım lütfen biraz daha hani şey yapalım bunu filan. İkinci indirişinde ben tam itiraz edeceğim. Paşam dedi. Bizim galerinin şeyinde düşürmeyin aşağıya dedi. Madem bilmiyorsunuz, bana bıraktınız, bu böyle olacak dedi. Hemen kestim sesimi, bıraktım.
O zor geliyor bana. Yani benim çünkü Allah'a çok şükür mesleğimden kalma bir gelirim var. Ben bunu ilave bir kazanç sağlamak isteyemem. Sevdiğim için yani. Ama bir değer biçilmesi de güzel bir şey. Ama az emek değil. Sonra anladım Evet. ben hocaların şeyini yani. Hele şimdi bu boyalar falan o kadar şey olmuş ki, pahalanmış ki, ruhunuzu şey olmuş ki. veriyorsunuz Tabii. ona, düşüncenizi veriyorsunuz. Dolayısıyla bıraktık yine de bakın bir sergide şey oluyor. Ne kadar para kazandı demiyor kimse. Kaç tablo sattı diyor. Yani sizin reputation, sizin tanınmışlığınız taneyle şey yapıyor değil mi? Yani siz çok iyi bilirsiniz. Ya işte Ekmel Paşa sergi açmış, 15 tane satmış. Ama bir ressam sergi açmış, 2 tane satmış. Benim aldığım paranın 2 misini almış mesela. O da şey yapan yok. Dolayısıyla ben de öyle düşünüyordum. İşte koyuyordum bir fiyat, şey yapıyordum. Neyse bir de İzmirli ressamlar sergisi olmuş 2005 yılında galiba. O zaman da bir eseriniz Resim Heykel Müzesi'nin bir şeyi oldu. Yarışma gibi sergisi oldu. Oradan bazı tabloları şeye seçtiler, aldılar. Kendi koleksiyonlarını aldılar. Ondan sonra da müracaat edin paşam dediler. Şey için jüri toplanıyor orada. Sanatçı şeyi, kimliği verilme meselesi var biliyorsunuz. Jüri toplanıyor, tablolar gidiyor, çalışmalar gidiyor. Onlar takdir ediyorlar. Bana da lütfettiler. Yapıtları sanat eseridir diye bir belge verdiler. Tebrik ederiz. Yani ne kadar layık olduk. Başka bir müze ama koleksiyonunda var mı eseriniz Türkiye'de? Dışarıda var. Dışarıda şeyde var. Mesela Belçika'da bir tablom var. Libya'da bir tablom var. İlk açtığım sergide Amerikan Büyükelçisi, Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi o bir tablomu satın aldı. O da işte Amerika'ya gitti. Öyle dört yerde galiba şeyimiz var. Birer tablomuz var. Ama bir sürü özel koleksiyonda var zaten. Tabii var. Ben ara sıra müzayedelerde de görüyorum tabloları. Ya bir tanesi müzayedeye çıkmış. Bir arkadaşım haber verdi bana. Ya Ekber Paşam dedi senin tablo müzayedede. Ben de şaşırdım nasıl olur. Almış, bir süre tutmuş herhalde. Ondan sonra müzayedeye koymuş işte. Öyle. Peki gelelim şu sualtı resmi maceranıza. Bu heves nasıl başladı paşam? Diplomalı balık adam mısınız? Diplomalı balık adam ne demek paşam? Sertifikalı yani şeyce. Yeterlilik belgesi nasıl bir okulu mezun oluyorsunuz, bir diploma veriyorlarsa bir takım testlerden geçiyorsunuz, dalış testlerinden geçiyorsunuz hocaların kontrolünde. Size bir eğitmen şeyi en sonunda yani breveli eğitmen balık adam eğitmeni olarak şey veriliyor. Sonra onun tekrarları daha alt kademelerde. Tabii dikkat edilmesi gereken bir evvela balık adam olacaksınız. Balık adamda her şey kuralla tabi. Kuralın dışına çıktığınız zaman biraz rahatsız olursunuz. Bazı tehlikeli şeylerle de karşılaşırsınız. Evvela ona riayet edeceksiniz. Bunun seneler geçtikçe de tekrarları var, denemeleri var şeylerin, dalışların. Ben böyle dalarken Haluk Cezan arkadaşımız, Allah rahmet eylesin, TRT belgeselcisidir aynı zamanda. Müthiş bir sualtı belgeselcisidir kendisi. Onunla şey yaptım, tanıştım. Tanıştıktan sonra bana dedi ki, siz dedi, yani su üstünde resim yapıyorsunuz. Dünyada bir kişi var, André Laban, Kaptan Cousteau'nun en kıdemli dalgıcı. Ben onunla tanıştırayım. Bu dünyada ilk ve tek sualtı ressamı, paşam dedi, bizden de biri çıksın. Ha iyi o zaman. Çıksın bizde, iddialıyız ikimiz de. Peki nasıl olacak? Ben tanıştıracağım sizi. Davet ediyor her sene onları şeye. Fethiye'de bir otelde kalıyoruz beraber. Çok muhterem bir adam. Mesela Laban. Onda toprağı bol olsun. Vefat etti. O da o zamanlar 77 yaşlarında. Ben de 70 yaşlarındayım falan o zaman. İlk defa daldık onunla. Ben de bir tablo yaptım aşağıda. Fakat yukarıda resim yaptığım için biraz daha renkçi olduğum için biraz daha renkli oldu bizim tablo.
Haluk o zamanlar akciğer kanseriydi maalesef. Ona rağmen dalıyordu. Bizle beraber daldı. Benim yaptığımı görünce yukarıya fırladı. Bizden de bir sualtı ressamı çıktı. Bizden de bir sualtı ressamı çıktı. Diyerek sevinçle şey yaptı. Sonra 1 derken 2, 2 derken 3 oldu bunlar. Haluk'u ben biraz hızlı hareket edeyim de yetiştireyim. Çünkü çok zor durumdaydı Haluk yani. Ve maalesef ben yetiştiremeden kendisi vefat etti. Ondan sonra ben de onun hatırasını canlı tutmak için arada sırada açtım. Sergilerin çoğunu esasında Sessiz Dünyada Sanat ve Ölü Doğa resim sergisi diyordum. Haluk Cacan anısına ama. Başlıkta Haluk Cacan anısına oluyordu. Onun adını yaşatmak için büyük panolarla tabii yazılıyor bunlar. Onu devam ettirdim. Ve hala da devam ediyoruz. Hoşuma da gitti. Nasıl bir duygu hocam? Yani aşağının güzelliklerini sanatsal bir görüşle yukarıya çıkarmak. Fotoğraf ayrı, o da ayrı bir sanat. Bir de bu şekilde çıkaralım dedik. Tamamen bir tuval, aynı yağlı boyalar. Fırça yok, fırça kullanamıyorsunuz aşağıda. Bırakınca kaçıyor zaten fırça yukarıya. Spatula malum. Spatula kullanıyorsunuz. Daha çok boya gidiyor. Boyayı tüpüyle birlikte füzen olarak ya işte kalem olarak katları aşağıdaki gördüğünüz şeyi çiziyorsunuz. Ortasına istenilen renkte boyalar da karıştırmak tuval üzerinde zor. Su filmi var çünkü arada. Şuraya sık, buraya sık. Yardımcımla zaten 2 kişi dalmak. Biz bu eğitimdesiniz. Kural öyle yani netice itibariyle. O boyaya, sıkılan boyayı ben aşağıda gördüğüm şekilde ama suyun bir rengi yok. Ama derinlikte etrafa göre bir mavilik var, bazen bir yeşillik var. Onu işte şey yapıyorsunuz, koyuyorsunuz. Spatula ile dağıtıyorsunuz. Spatula olunca sizin istemediğiniz şekilde şeyler de çıkıyor bazen. Güzellikler de çıkıyor yani ortaya. Biz 1 saat filan derinliğe bağlı olarak tabii aşağıda kalma süresi değişir. Yaptığınız hareketlere göre de değişir. Fazla oksijen sarf etmek meselesinde. En derin 30 metrede bir Paris gemisi var şeyde Kemer'de. Fransız. Alp gemisi o. Batık yani. Batık. Biz batırdık onu. Yani 1. Cihan Harbi'nde sahilden yapılan top atışlarıyla. Gururla söylüyorsunuz yani. Biz batırdık diyorsunuz. Tabii şeye de söyledim. Mesela bana da söyledim. O da biliyor zaten. Bilmiyor diye. Sahilden yapılan top atışlarıyla o gemi orada batıyor. Paris'te yazıyor zaten. Oranın meşhur bir dalış ortamı orası. Orada 30 metre, o 33 metrede yatıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ben de üstünde yaptığım için 30 metre falan civarındaydı benim şeyim. Ondan sonra değişik yerlerde işte kayalar bulduk, iskele altları bulduk o şeyde. Güzel şeyler çıkıyor ama mağara çok mesela. Güzel bir duygu. Mağara resimleri. Yani denizle bütünleşmek zaten çok güzel bir duygu. Balıklar falan geliyor. Bazen o kadar meraklı balıklar var ki böyle yapıştıracağım geliyor şeye yani. Çekilin oradan derken. Böyle. Yine bir tane kurt vardı. Bu tahtaları filan, tahta batıkları yiyen kurtlardan. 40 ayak gibi ama. Bir baktık bir gün o geldi böyle. Ben resim bitene kadar durdu orada. Yanımda da bayan dalgıç vardı. O da sonra dedi ki hocam ne meraklı kurtmuş dedi sanata dedi. Bizim resim bitti. Biz toplarken döndü aynı yoldan geriye gitti. Bayağı bir merak etmiş. Bu videoda saptadık bunu yani. Var bu da yani. Bana sonra hem balık adam olan hem de resim yapan kimseler vardı. Onlar da telefonlarla filan dediler ki paşam ya bize de öğret. Tabii açık bizim şeyimiz öyle saklayacak bir şeyimiz yok. Onları da söyledik. Onlardan da olabilir yani. Şimdilik devam ediyorsunuz. Ediyorum canım. Hoşuma gidiyor. Bayağı güzel resimler çıkıyor. Güzel resimler çıkıyor. Paşam sizde her şey var biliyoruz. Gelelim şiire. 2 tane de kitabınız var. Amiral'in Duygu yani, Denizi'nden ve Dünden Kalan. Şimdi Deniz Harp Okulu'ndayken edebiyat kolu var tabii oralarda. Orada da ben görev yaptığımı hatırlıyorum. Şiir yani duygu ifadesi. Neticede her şeyde duyguyu katmazsanız olmuyor. Şimdi sadece duygularla hareket ederseniz hata yapabilirsiniz. Ama duygulardan ayrılırsanız insanlıktan çıkarsınız. O zaman denge önemli.
Burada denge çok önemli. Hangisini daha çok, hangisini daha az yapacağım ama yalın olmayacak yalnız. Yalın olmayacak. Şiir böyle bir şey oluyor. Biraz da bulmaca gibi, inanır mısınız, bazen bir kelimeyi bir yere oturtmak için veyahut da bir mısrayı yukarıya mı aşağıya mı koymak için düşünüyorsunuz yani. Bayağı bulmaca çözer gibi bir şeyiniz oluyor. Hatta kağıda yazmışsınız, bırakıyorsunuz, başka zaman geliyorsunuz, bakıyorsunuz, orada sırıtıyor, alıyorsunuz, başka yere koyuyorsunuz. Bu da benim için bir zevk oldu. Ondan sonra işte yazdık. Biraz da doğanın içindeyiz. Yani Evet, denizci güneşi batırıyor, güneşi doğuruyor, yıldızlar, ay, emekli olduktan sonra dalga. Çeşme'ye yerleştiniz. Tabii Çeşme meselesi var. Çeşme'ye yerleşip daha şey oldu. Daha yani denize girmek, denizle haşır neşir olmak bile. Tabiatla, doğayla haşır neşir olmak. Yani çok o doğanın güzelliği sizi hem ressam hem şair yaptı. Ressam değil, resim yapan birisi oldu. Şair de işte şiir şey yapıyoruz yani. Bir tane yok olmuşlar beş karadan kurtuluşa diye benim manzum, uzun bir şiirim var şöyle sayfalarca. Onu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde bir bayan subay, bir erkek subayla yüzbaşı ikisi de sahneledi onu şeyde. Evvela Amiral'in Duygu Denizi'nden diye Nezih Demirkent, rahmetli Nezih Demirkent abimizin Dünya Gazetesi'nin sahibi. Orada da çalıştım ben. Bunu bir şey yapalım dedi, bir kitap yapalım dedi bana. İyice bir kitap, deneme maksatlı bir kitap kendi atölyesinde, matbaasında bastırdı. Atölye diyoruz her yere. Oradan da ilk denemeydi o biz. Sonra bir tane daha, bu sefer resimlerini de koyduk. Bir sayfada resim, bir sayfada şiir vardı. Onu sergilerimizde çok basit bir fiyatla epey sattık. Yani satıldı onlar. Hatta ben sergilerimde bir şiir, strafor üzerine yazılmış şiir, bir tablo, bir şiir, bir tablo koyuyorum. O bayağı ilgi çekti. Bir keresinde 3 tane kız, genç bunlar tabii, benim bir şiirin etrafında böyle duruyorlar, arkalar tabii bana dönük oraya. Birisi yüksek sesle benim şiiri okuyor. Öbürleri de başları öne bir şeyi eğilmiş vaziyette artısına bakıyorlar filan. Merak ettim ne yapıyor bunlar diye. Gittim arkalarından şöyle bir açtım ama ne göreyim. O yüksek sesle bir kız okuyor. Diğerleri erkek arkadaşlarına telefonda mesaj atıyorlar benim şiiri. Anacığım Bak dedim, bu da iyiymiş. anacığım dedim, beni niye erken doğurdun? Bizim zamanımızda aman bizim sokaktan geçme, kasap görür. Bilmem ne ki köşe başında durma. Telefonda babam çıkarsa yanlış de. Ondan sonra randevu verirsiniz kız arkadaşımızla tabii. Tünel çok meşhurdur. Evet. Gelecek mi gelmeyecek mi? Belli Şimdi değil. saat 4 olur. Hadi biraz daha bekleyeyim yol şeydir falan diye. Bir bakarsınız gelmez. Evet. Zaten 2 günümüz var. Okuldan çıkmışız 2 gün için falan. Öyle zorluklarla ama o daha güzeldi. Bakın o daha güzeldi. Daha heyecanlıydı o yani. Şimdi işte telefonlar elimizde artık biliyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir şeyle de karşılaştım. Şiirleri de çok şey yapan vardı, beğenen vardı. 2 tane yelpaze açmış oluyorduk. Bir resim, bir de şiir yelpazesi. Güzel oluyor. Güzel gidiyor. Tabii, güzel gidiyor. Resim, şiir daha bitmedi. Bakın şimdi bunları not aldım. Tek tek sayamam çünkü. Okuyacağım şimdi. Sağlıklı yaşam ile ilgili ipuçlarını Canan Karatay'a değil de size sormak gerekiyor sanırım. Evet, abi. Allah uzun ömürler versin. 85 yaşındasınız. Bisiklete biniyorsunuz. Yüzüyorsunuz. Dalıyorsunuz. Milli basketbolcuydunuz. Az önce söylediğim gibi çok yönlü değil, ultra yönlü bir Yok insansınız. canım, bu kadar değil. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu ve Avrupa Bağımsız Örgütler Sportif Organizasyonu üyesi ve Olimpik Eğitim ve Kültür Komisyonu Yönetim Kurulu üyesisiniz. Dünya Gazetesi'nde yorum ve inceleme sayfasında yazılar yazıyorsunuz. Tüm bu çalışmalara nasıl zaman ayırıyorsunuz? Yorumluyor musunuz paşam? Ne olur söyleyin. Benim bilmediğim başka faaliyetleriniz de var mı? Ben vallahi sayarken nefesim kesildi. Yok canım. Nedir sırrınız paşam? Şimdi Genç delikanlı gibi maşallah her şeye vakit buluyorsunuz. aradıktan sonra vakit bulursunuz. En çok böyle harcadığımız vakittir yani. En çok harcadığımız şey vakittir. Orada
Kültür ve Sanat Komisyonu üyesi var ya, o ilk defa rahmetli Sinan Erdem başkanımızın, olimpiyat komitesi başkanımızın zamanında öyle bir kültür komisyonu, bütün olimpiyat komitelerin kültür komisyonu vardı. Dünyada yani uluslararası. Oraya biraz da resim yapıyorum diye Sinan abi deriz biz, başkanımız. Sen de onu şey yap. İlk başlangıçta ben vardım orada. Bir müddet şey olduktan sonra ben oradan ayrıldım. Başka bir işim de vardı şeyde, o ENGSO Uluslararası Bağımsız Örgütler Spor Organizasyonu meselesi. Sonra bir başka arkadaş geçmişti. Biz o şeyde ilk öğretim okulları arasında bir resim yarışması açalım dedim. Olimpik anlayış ve kültür başlıklı. Çok iyi fikir. Çok mutlu oldu Sinan abi. Türkiye geneline, okullara, milli eğitimle de tabii koordinatör. Eyvallah. Sorun değil. Ondan sonra bu böyle birisi geldiği zaman karşılıyor bizim Mars. Neyse yaydık. Ondan sonra geldi, resimler geldi. Gayet güzel resimler geldi. Çocuklar çok güzel resimler yapmışlar. O resimlerden bir tanesini Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yarışmasına gönderdi. Samsun'dan Alparslan İlköğretim Okulu'ndan kızın ismini şey yapacağım. Dünya birincisi seçildi yaptığı resim. Süper. Olimpik anlayış kültür bakın yani. Süper. Evet. Ondan sonra ona oradan güzel bir ödül verildi. Biz de zaten ilk yarışmada ödüller vermiştik. O ödüller töreninde Olimpiyat Komitesi Başkanımız annesini, yani annesini, babasını ve resim hocasını Samsun'dan davet etti, her şeyini karşılayaraktan. Onları da onore ettik mükafat töreninde. Yani böyle şeyler de ortaya çıktı o vasıtayla. Devam ediyor arkadaşlar. Olimpiyat Komitesi'nin sadece olimpiyatı Türkiye'ye getirmekle ilgili bir görevi yok. O kadar çok yan görevleri var ki, çok faydalı görevleri var ki. Nasıl başa çıkıyorlar, ben artık bıraktım tabii şeyi. Biliyorum nasıl zorluklarla karşılaşıyorlar yani. Bu çerçeveyi çok iyi anladım ama şimdi bana bir yaşam resmi çizmenizi istiyorum. Nasıl bir yani? yaşam çerçevesi oluşturmanızı istiyorum. Çeşme'de muhteşem bahçeli bir evde yaşıyorsunuz. Ama o kadar muhteşem zorluk. Hayır, hepimizin şu bahçe. anda hayali bir köy evinde yaşamak. Ben bahçeli evde yetiştim. Köy evi hayal artık. Evet. Bir villada, bir malikende yaşamak hiç kimsenin hayali değil. Pandemiden sonra herkes bir köy evi hayal etmeye başladı. Tabii. Siz o hayale çok erken kavuşanlardan birisiniz. Ben çocukluğumda zaten öyleydi. Küçük bir bahçemiz vardı. Ağaçlarınız, çiçekleriniz ve böyle resim, şiir, sporla dolu bir hayatınız var. Bu çerçeve içerisinde insanlara neler tavsiye edebilirsiniz? Şimdi yani tabii zamanı nasıl kimseye tavsiye edecek bir şeyim yok esasında. Yani herkes bir yol tutup gidebilir. Ben yaptıklarım açısından tavsiye En azından olarak ben sizden sağlıklı yaşam yolu almak istiyorum. Şimdi bu vücut bize emanet mi? Emanet. Tanrı'dan emanet. Bir kere bu emanete ihanet etmeyeceğiz. Elden geldiğince iyi bakacağız. Çünkü içimizde bizim bir doktor varmış. Bünyemizde bir doktorumuz var bizim. O doktoru gücendirmeyeceğiz yaptıklarımızla. Çok iyi. Gücendirdik mi dışarıdaki doktorlar pek şey yapamıyor. İşleri zorlaşıyor. Evvela ben işte bir ara komando kurslarına falan da katıldım. Sonra bıraktım. İlk yardımdan evvel kendine yardım meselesi var. Siz evvela kendinizi arabayı kötü kullanırsanız araba erkenden hurdaya ayrılır yani. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar kendinize bakmak mecburiyetindesiniz. Çünkü her şey sağlığın üzerine bina ediliyor. Olmadıktan sonra bir şey yapamazsınız. Sağlam kafa. Hatırlıyorum, sağlam kafa, sağlam vücut. Özel yediğiniz bir şey var mı? Sırrınız olsa gerek. Vardır bir sırrınız. Özel yediğiniz hiç sırrım yok. Bütün her şeyim açık. Hiç sırrım yok. Yani sporumu yapıyorum. Zaten sporcu yetiştik. Harp okulu, askeriye hep bize spor şey yaptı. Fakat zaman zaman kötü spor yaptık. Şimdi bir tane sporcunun 3 tane yardımcısı var. Diyetisyeni var, antrenörü var, fizyoterapisti var. Biz nerede öyle onlarla hiç karşılaşmadık yani biz. Kulaktan televizyon yok.
Televizyon büyük bir yardımcı tabii. Kendi başımıza duyduklarımızda, şey yaptıklarımızda, gittiğimiz gördüklerimizde kendimize bakmaya çalıştık. İnsan mezarını dişleriyle kazanmış. Bu biraz doğru bir şey. Yani ne yersen olsun. Pardon, biraz şey oldu. Dolayısıyla iyi baktıkça o da size yardımcı oluyor yani. Vallahi sırları vermiyorsunuz hocam. Yani yok öyle şey değil. Ya benim sigaram yok. Sizin büyüttüğünüz meyvelerde bence sır var. Sigaram yok. İçki kokteyl içkisi olarak şey yapıyorum. İçenleri de kötülemiyorum ama başka mesele yani. Mesela akşamları burada birer kadeh koyuyoruz. Damatla kızla falan şey yapıyoruz. O başka mesele. Alışkanlık halinde değil yani. Sosyal içici diyorlar ona. Babam her şeyi yap, alışkanlık haline getirme demişti rahmetli. Ona bakın, sporum yapıyor. Temiz hava var bir kere. Yani Çeşme'deki yaşamın insan sağlığına farkında olmadığı o kadar katkıları var ki onlarla birlikte şey yapıyorsunuz. Sonra insanların arasına giriyorum. Yani benim balıkçı arkadaşlarım var. Benim yanımda askerlik yapmış balıkçılar var. Onların çocukları da balıkçı. Sabahları geliyorlar bana. Pardon. Ekmal abi. Paragat'a gidiyoruz abi. Geliyor mu abi diyorlar. Nereye gidiyorlar? Paragat avlama tekniği vardır böyle iğnelerle ama. Paragat'a gidiyoruz Ekmal abi diyordu. Ben de diyor geliyorum diyorum. Gidiyorum onlara miçalık yapıyorum teknelerinde yani. Paşa yani. Böyle yaşadık yani. O olsa. Keyifli yaşıyorsunuz yani. Elden geldiğince. Paşam çok teşekkür İmkanlar ediyorum. dahilinde. Benim soracaklarım bu kadar ama sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa seve seve. Hadi insan kendini tanısın. Tanıdığıyla yetinmesin. Daha çok yapacağı şeyler çıkar. Yeter ki istesin. İstemek başında gelir. Denemek bu işlerin başında gelir. Yine kendimden örnek veriyorum. Herkese bakın diyorum ben albaylığa kadar bir şey yapmadım. Kabiliyet geliştiriliyor, beceri geliştiriliyor. Yani ben bu beceriyle doğmadım ki. Beceriyi geliştirmek için denemek yapmak lazım. Ama ısrarla denemek yapmak lazım. Yarı yolda hemen moral bozukluğuyla falan bu işi bırakmak olmaz. En moralsiz durumda ülkeyi kim kurtardı? Atatürk. Öyle bir durumda bir ülke yok. O kadar imkansızlıklar yok olmuşlar beş kalı diyorum yani. Bu elde ettiğimiz Anadolu ve Trakya doğasal olarak diyoruz ki Tanrı'dan. Ama Tanrı'dan sonra o yok olmuşlar beş kaldan sonra attığı her adımla o toprağı düşman elinden alıp vatan yapan da Atatürk. Ama Atatürk'ün arkasında da bir yer adam var. Dolayısıyla yani o katlandıysa bu kadar şeye, bu kadar zorluğa katlandıysa harici ve daire yani hiç şey yok. O zaman biz niye katlanmayalım? Şurada 2 tane resim yapıyoruz diye 3 yapmayalım yani. Dolayısıyla ben bunu tavsiye ediyorum. Sağlıklarına tabii dikkat etsinler. İlişki kursunlar, insanlarla konuşsunlar. Girsinler aralarına. Bildiği şeyi söylesin, bilmediğini karışmasın. Ben basketboldan konuşurken beni dinlerler. Dinlerler. Bu kadar basket oynamışım, antrenörlük de yapmışım. Ama şimdi ben kalkıp basketbolun dışında güreşle mesela ilgili konuşursam genel kültür. Şey olmaz çünkü ben hiç güreş yapmadım. Yani güreşle ilgilenmedim. Dolayısıyla insanlar buldukları kişilerin kişiliğini, şeyini bir tespit etsinler, teşhis etsinler. Ne kadar şey öğrenebilirse öğrensinler ondan. Yani askerliğimde, turamiralliğimde terfi edip İskenderun'a gittiğimde emrimde hastane var. Hastanedeki doktorların sicil amiriyim. Ama bilmiyorum ki doktorluk. Nasıl not vereceğim ben onlara? Aldım defterlerini. Dedim ki çocuklar, arkadaşlar sizin defterlerinizi hastalarınızın eline vereceğim. Onlar yazacaklar. İyi kötü, iyi korktular ilk başta. Bütün ameliyatlarına girdim. Hiç olmazsa bir kulak dolgunluğum olsun, bir şey olsun diye. İlk başta bir ülser ameliyatına girdim. Sonunda sezaryene kadar gitti. Yani
Yani doktorlar, ameliyata da girdiniz. o 10-15 ameliyata girdim ben. Yani bayağı bu ameliyatla ne öğrendim? Vücut ölmemek üzere yaratılmış gibi geldi bana. Nasıl müdafaa şey, o doktorlar anlatıyorlar tabii bana. Bu nasıl oluyor, bu ne ediyor falan. Kulaktan da dolma olsa bir şeyler orada öğreniyorsunuz. Buna iyi bakalım ki bu kadar yardımcı bir şey bu. Dolayısıyla bu nedenle yani okyanusu geçerken mesela işte parmak kopar, ayak kırılır, bilmem ne olur. Daha bir bilgili müdahale edersiniz. Dolayısıyla merak etsinler, sorsunlar. Merak ederken de biraz hadlerini bilsinler. Çok Şeye teşekkür- geçmemek lazım. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah arzu ettiğiniz şekilde bir şey olmuştur orada. Sizi Aa. dinlemek her zaman çok büyük keyif. Her Güzel. zaman çok öğrenecek şeyimiz var sizden. Yolunuz açık olsun, başarılar Ben diliyorum. bir şey daha ilave edeyim. Benim bir de torunum var. Ayşe Tosun. Yani şimdiden geçmiş vaziyette gibi geliyor beni. Zaten burada işte şuradan gördüğünüz şeyler, tablolar, o iki tablo 10 yaşlarında, 13 yaşlarında yaptığı tablolardır. Bunu hocalara gösterdiğimde yani bayağı şey oldular, etkilendiler kendisiyle. 10 yaşında yaptığı tablolar var ki yani ben böyle karşısında ihtiram duruşuna geçtim. O kadar güzel tablolar yaptı. Zaten babası da, annesi de gördünüz, siz de tanıdınız. Onlar da sanata aşık. Daha dün konserdeydik yani kızlarımla birlikte. Yılbaşı konseri AKM'de. Ortam da öyle. Yani kültür eşit birikim. Ben İsveç'te yaşayan birisi olsaydım, İsveç kültürüyle şey yapmış olacaktım. Bambaşka resimler yapardım. Birikim, kültür millidir yani. Medeniyet uluslararasıdır. Ama kültürümüz, milli bir Yaşadığımız. kültürümüz vardır değil mi? Kültürler arasında şey de var tabii başka mesele ama benim anlatabildiğim insan kendi resmini yapmalı. Hocam öyle derdi. Adnan Turani Hoca. Sen lama gördün mü hayatında? Görmedim. Yapma resmini derdi. Kendi köpeğinin resmini daha güzel yaparsın. Ona duygu katarsın. Sokak köpeğinin resmini başka ama kendi köpeğinin resmini güzel yapar. Bence doğru bir şey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum paşam. Çok sağ olun.